Diyor ki bu insana benzemiyor diyor. Göklerin melekleri ne benziyor ve oğlum diyor şüphelendi bu benim oğlum değildir. Bak ben kaynaktan aktarıyorum, ben kendi yorumunda söylemiyorum ki bunu. Adem ve eşi cennetten neden kovuldu? Birlikte oldular diye söylenir. Zina yaptılar ve kovuldu cevabını alırsın. Halbuki eşlerin birlikte olması zina değildir, yasak ilişki değildir. Demek ki hem Tevrat'ta hem de Kur'an'da Adem'in ve eşinin birlikteliği ve verimli olup çoğalmaları yasaklanmamış. Bu yasak değilmiş. Öyleyse onların cennetten kovulmasına sebep olan şey neydi? Bu olmadığı çok açık. Başka bir şey. Merhaba değerli izleyiciler. Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Şira Kitap ve Kafede Hamza ile beraber bir hafta sonu özel yayını gerçekleştiriyoruz. Gündem ötesi yayınlar bunlar ve tabii arada öyle söz verdiğimiz üzere devam ettirmeye çalışıyoruz fırsat buldukça. Gündemin bu yoğunluğundan kaçmaya çalışıyoruz. Tabii ne kadar kaçabilirsek bilmiyorum ama elimizden geldiğince. Abi hoş geldin diyerek başlayayım. Hoş bulduk Ömerciğim. Sen böyle ağdalı girişleri ve uzun uzadıya girişleri sevmiyorsun abi. O yüzden ben kitabın ortasından da almayı severim. Ben konuyu şöyle üst başlığını vereyim abi, sen devamını getir. Şimdi değerli izleyiciler, bugün Hazreti Adem, Adem'in eşi, Havva, Lilith ve bunlardan oluşan bir soy, işte Habil, Kabil ve oradan hatta Nuh tufanına kadar giden süreci konuşmaya çalışacağız. Sözü Hamza abiye bırakayım. Abi buyur. Şimdi Ömerciğim, Lilith denilen hikaye var ya, aslında biz Türkiye'de böyle o kavram, Batı'dan dolayı bu isim kullanılıyor da bunun bütün kültürlerde bir tane karşılığı var. Hatta bizim Anadolu kültüründe de var. Al karısı, Albastı. Albasan, Albastı da olabilir. Ondan sonra Greco-Romen'de var. Mesela Yunan ve Roma mitolojilerinde. Tanrıça Venüs veya Afrodit, bak bunun karşılığıdır. Sümer'de var. Babil ve Akat versiyonları olarak. İnanna, İştar, Babil versiyonudur. İnanna, Akat versiyonudur. Aynı kişiden bahseder. Mesela Zühre. Zühre de öyledir. Hatta Zühre Yıldız da. Tabii. Yani Venüs'tür aslında. Hani bir laf vardır ya, erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Onu da oraya bağlarlar. Şimdi böyle bir karakter her toplumun her inanışında, dininde, mitolojisinde geçen bir kişi aslında bu. Farklı. Lilith deyince sanki yeni bir şey gibi geliyor insanlara. Aslında zaten var olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunun hikayesiyle ilgili şu an elimize de en yakın örnek olduğu için yazılı kaynaklar açısından İsrailiyatta var. Tarihsel belgelerden de mesela detay olarak İsrailiyatta var. Diğerlerinde de var tabii ki ama mesela özellikle 1945'lerde, 47'lerde keşfedilen metinler var. Qumran yazıtlarından çıkan, Nag Hammadi kütüphanesinden çıkan, okuyacağım bazılarını. Örnekler vereceğim. Bunun aslında Adem'in 2 tane karısı olduğu, bunlardan bir tanesinin de bizim cin dediğimiz bir kavram olduğu. Şimdi kavramlar da çok yanlış biliniyor. Mesela şeytan cindir. Evet. Bunu çoğu kişi bilmez. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle de sabittir. Şeytanın cinlerden olduğu, kâne minel cinni ifadesiyle birden fazla da geçer bu. Ve şeytanın da tekil özel bir karakter olduğu düşünülür. Özel bir isim gibi. Hayır. Bir soy. Hayır, soy da değil aslında. Cinler içerisinden bir taifedir. Şeytan denilen şeyatin. Bunun çoğulu olarak Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Mesela bak, direkt şeytanla alakalı bir bölüm okuyayım. Onların insanlarla ilişkilerine dair de bir atıfın olduğu bir şey. Burada bulabilirsem onu da okuyacağım. Onların insanoğlunu gözlemlediği. Hatta bak şöyle. Yıldızlardan. Tabii bizi gözlemliyor, biliyorlar. Mesela bak, Kehf suresinin 50. ayetinde geçiyor. İlgilendiren cümleyi okuyacağım sadece, ayetin tamamını değil. Diyor ki hala onu ve onun zürriyetini, soyunu yani. O diye bahsettiği iblisten bahsediyor. Çünkü bir önceki cümlede iblisten, hatta okuyayım tam bağlam, konteks otursun. Diyor ki ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. Hepsi etti, tamam, secde ettiler. İblis hariç, o cinlerdendi
Böylece Rabbinin emrine asi oldu. Devamında gelen ifade ilginç. Hala onu ve onun zürriyetini benim yerime veliler mi ediniyorsunuz? Onlar sizin düşmanınız olduğu halde zalimler için ne kötü bedel. Yani aslında bizim iblisin soyuyla onun bir nesli var ve bir kısmı da dünyada. İblisin tohumu dünyada. Ve onları diyor ki benim yerime Rabler mi, efendiler mi ediniyorsunuz diyor. Yani insanlar şu anda bak literal olarak bütün dünya insanları ve dünya hükümetleri birilerinin, bir grubun, tamam mı? Kim olduğunu tartışmasına girmiyorum burada. Bunlar kendileri söylüyor, kendilerini kainatın efendileri, Masters of the Universe olarak tanıtan finans eliti, hepsi de Yahudilerden gelen bir cemaat, bir grup var. Hepsi bunların köleliğini yapar. Herkes ama. Mesela vergi ödersen, ödediğin zaman diyelim, bunun içerisinden faizler ödenir. Bu devletlerin borçlandığı tahvil faizleri nereye gidiyor? Yani herkes aslında onlara hizmet ediyor, çalışıyor. Bir fiil olmasa da dolaylı olarak bütün dünyaya köleleştirilmiş bir finansal sistem üzerinden bunu yapıyorlar. Ya bak ayette de açık söylüyor. Hala onu ve onun zürriyetini benim yerime efendiler mi? Ve veliler mi ediniyorsunuz? Veliler mi ediniyorsunuz diyor. Yani insanların şu anda kendisine köle olduğu bir şey ve bunların aramızda tohumlarının olduğu geçmişte de münasebet var. Şimdi Yani bir şey soracağım burada abi. Doğrudan onların bir kölesi miyiz yoksa onların temsilci olarak atadıklarının kölesi pozisyonuna mı düşüyoruz? Yani fark etmez ki. Sen o kölelik hiyerarşisi içerisinde o zincirde bir tepedeki zincir vardır, halka vardır. Bir de dipteki halka vardır ama hepsi en tepeye, yani piramidal sistem. Piramitten bahsediyoruz. Şimdi herkes için böyle sarsıcı olabilecek bir ayeti okuyacağım. Ve bunu daha önce neden sarsıcı olmadı da şimdi okuyunca sarsıcı olacağını da söyleyeyim. Parantez içindeki ifadeleri okumayacağım. Parantez içinde sonradan eklenmiş. Şimdi sadece bu okuduğum kısmı dinlediğinizde bakın ne karşımıza çıkacak. Diyoruz ya, Adem'in bir tane karısı var, insan, bir de cin. Şimdi bakın. Şeytanın da bu arada olduğunu söyledik. Özel bir isim olmadığını söyledik. İblis bir şeytan ama her şeytan iblis değil. İblis özel bir karakter ama şeytan genel. Taha suresi 120 ve 121. ayetlerde bak ne diyor. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacını ve sona ermeyecek bir mülkü göstereyim mi? Mülk, krallık. Bunun üzerine ikisi de ondan yediler. O zaman ikisinin de çirkinlikleri birbirine göründü. Cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu. Böylece şaşırdı. Şimdi burada ikisinin de çirkinlikleri birbirine göründü denilen yerde mealleri açıp baktığın zaman hemen Adem ve Havva diye yazar. Evet. Ayette öyle bir ifade geçmez. Bu cümleyi tekrar okuyorum. Dedi ki, kim demişti? Şeytan. Böylece şeytan ona vesvese verdi ve dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacını ve sona ermeyecek bir mülkü göstereyim mi? Bunun üzerine ikisi de ondan yedi. Sonra devamında olan oldu. O ikisi net aslında. İkisi de diyor kim olduğunu. Parantezi katmadık. Bak bağlam içerisinde hiçbir şey yok. Şimdi gelelim şu konuya. Adem'in iki oğlu konusu. Bak Adem'in iki oğlu diyor. Havva'nın iki oğlu demiyor. Veya Adem'in karısının iki oğlu diye bir şeyden bahsediyor. Adem'in iki oğlu. Annelerinle ilgili bir şey geçmiyor. Geçmiyor. Tarihsel kaynaklara gidip baktığımızda ne göstereceğim şimdi? 1945 Nag Hammadi Kütüphanesi'nde Hypostasis of the Archons, yani hükümdarların hakikati isimli el yazılması metin bulunuyor. Kodunu da vereyim. Nag Hammadi Codex 2. Milattan sonra 300'lü yıllardan kalma ve şu anda Mısır'da, Kahire'de Coptic Museum'da, yani Kıpti Müzesi'nde
Şu an o duruyor. Bak adresine kadar verdim. İsteyen gidip kütüphaneye kadar da gidebilir. Müzeye kadar da gidebilir. Bu bir eski ahit yorumu. İbrani metni. Ve buna göre Kabil şeytanın veya düşmüş bir meleğin oğluydu. Habil ise insan oğluydu. Bir. Kaynak. Referans bir. Şimdi Adem'in oğlu olduğunu reddetmiyor. Evet. Cinlerden aslında olan bir şeytan kelimesini kullanıyor bak. Şeytanın veya düşmüş bir meleğin. Aynı soydan bahsediliyor. Onun dışında bir tane daha söyleyeceğim. Tertülyan meşhur. Tarihle ilgilenenler iyi bilir Tertülyan'ı. Milattan sonra 155 ve 240 yılları arasında Kartaca'da yaşamış. Meşhur bir tarihçi ve Batı teolojisinin de kurucularındandır Tertülyan. Ve Tertülyan'a göre Kabil şeytanın oğludur. O da Adem'in oğlu olduğunu reddetmiyor. Şeytan deyince herkes iblis zannediyor. İblisin bir soyu ve zürriyeti var. Bak Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bu da sabit. Şimdi hem Hristiyan hem de Yahudi kaynaklarda karşımıza çıkan bir şey görüyoruz değil mi burada? O zaman gelelim şu iddiaya. Çok acayip bir şeydir. Kime sorarsan sor şöyle cevap verecektir sana. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Bak yerle bir edeceğiz şimdi ezberleri. Adem ve eşi cennetten neden kovuldu? Birlikte oldular diye söylenir. Zina yaptılar ve kovuldu cevabını alırsın. Halbuki bir, eşlerin birlikte olması zina değildir. Yasak ilişki değildir. Kaldı ki iki daha önemlisi. Çok daha önemlisi. Hem Tevrat'tan hem de Kur'an'dan bakalım. Tevrat'ta Tekvin 1. bölüm Bab 28 adresi verdik. Ne diyor? Tanrı Adem ve eşine verimli olun çoğalın dedi. Tamam, izin vermiş. Bak yarattı. Verimli olun çoğalın dedi. Şimdi Yahudi'ye de sorsan aynı cevabı alırsın ha. Onlar da öyle zannediyor. Kardeşim bu bir tezat değil mi senin inandığın kitapla? Tanrı seni yazıyor. Tevrat'ta yazıyor Tekvin bölümünde. Onlara diyor ki verimli olun çoğalın. Peki Kur'an'da nasıl geçiyor? Onların yaratılışıyla birbirlerine eş olarak yaratılması. Huzur bulsunlar. Bak yine adres. Araf suresi 189. ayet. Sizi tek bir nefisten yaratan ve onunla sükun bulması için ondan eşini yapan odur. Ne için yapmış? Onunla sükun bulsun Yani diye. huzur bulsun. Devam ediyor. Böylece onu örttü. Sonra hafif bir yük yüklendi. Bak kendisiyle sükun bulsun. Beraber rahatlasın diye yaptı, örttü diyor. Onu sardı yani. Sonra hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Ha? Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a dua ettiler. Adem ve eşi dua ediyor. Eğer bize salihlerden birini verirsen, bir bebek, Evet. hamile ya, mutlaka şükredenlerden oluruz. Araf suresi 189 burada yazıyor ya. Onunla sükun bulması için onun eşini yaratan odur. Böylece onu örtünce hafif bir yük yüklendi. Artık onunla dolaştı, ağırlaştı. Sonra dua ettiler bize salihlerden biri. Demek ki hem Tevrat'ta hem de Kur'an'da Adem'in ve eşinin birlikteliği ve verimli olup çoğalmaları yasaklanmamış. Tam tersi. Bu yasak değilmiş. Öyleyse onların cennetten kovulmasına sebep olan şey neydi? Bu olmadığı çok açık. Başka bir şey. Şimdi Başka bir tür. tabii yani bak burada şimdi akraba kelimesi vardır ya bak bütün dinlerde akraba ve ilişki mesela İngilizce'de de öyledir. Relative akraba demektir. Relative. Relation ilişki demektir. Kur'an'da da bak diyor ya la takrabu ilişki kurma. Yakınlaşma. Bak yakınlaşmak, ilişki kurmak, temas etmek,
irtibat etmek, kurmak. Akraba kelimesi de oradan türeme. Kökünde var takrabu. Tabii. Akraba aynı kelime. Aynı kelime. Şimdi burada bunlar ilişki kurma. Neyle ilişki kurma? Hâzihi şecera. Bu Öyle. ağaç veya ağaç aynı zamanda soy içinde kullanılır. Kütük. Tabii. Kütüğün nereye bağlı diyorum sana. Tabii. Ağacın nereye bağlı? Eskiden şecere denirdi. Osmanlı'da hatta şeceresice çıkarmak diye şey bile var ya. Evet, şeceresini dökmek vardır mesela. Soyunu listelemek vardır. Şimdi burada o zaman yasaklanmış, Adem için yasaklanmış olan, kendisi için helal kılınmış ve yaratılmış eşi insan olan değil, cinlerle insanların arasındaki ilişkinin yasaklandığını biz burada görüyoruz. Az önce okuduğum o ayet var ya, parantez içine okumadığım. Evet. O gözle baktığında ve o cinler içinden şeytanlar denilen bir kabile, bir grup var. Ve bunlar insanların onları görmediği bir yerden gözlemleyebiliyor. Onlar başka bir gezegende. Ve bunlar uzaylılardır. Ve işte o ilk Lilith dediğimiz o kavram. Bak, Kur'an-ı Kerim'de isimler yok. Adem'in eşinin de ismi geçmiyor. Bu bahsedilen cinnin de ismi geçmiyor. Hiçbir kadının ismi Kur'an'da geçmiyor. Benim hatırladığım kadarıyla da yok. Evet. Mesela evet, yani şeyin adı da geçmiyor. Aziz'in karısının adı geçmez. Aziz'in karısı neye geçer? Yani Yusuf peygamberin efendisinin karısı. Veya Firavun'un karısının adı geçmez. İmraete Firavun'un karısı diye geçer. İsim verilmiyor yani. Burada da bunun ismi verilmiyor. O yüzden Kur'an'da hiçbir kadının ismiyle, Belkıs'ın bile ismi geçmiyor ki. Sebe melikesi. Yani Sebe'nin kraliçesi. Evet. Burada ama birilerinden bahsediliyor. Bütün bu hikayelerde, bütün bu anlatılarda. Şimdi gidelim o zaman Yahudi şeyine, İbrani metinlerine, kaynaklarına, mistisizmine. İbrani mistisizminde ve şu yorum getirilir. Hani az önce dedim ya kardeşim, verimli olun, çoğalın Tevrat'ta. Ne diyorlar biliyor musun? O çelişkiden kurtulmak için. Onlar birleştiği zaman, birlikte olduğu zaman karısı adetliymiş. O yüzden suçlanmışlar. Bak, reddedemiyor o yüzden öbür iddiayı. Yani iddiayı değil, açık bilgi, yani Tevrat'ta geçtiği için. Dışında özel bir dönem. Yani bunlar beraber oldu diye değil. Bunu kötü bir şekilde yaptıkları için falan. Ama öyle bir... Çünkü açıklayamazsın abi. Bu şekilde kabul edersen uymuyor. Hiçbir şey bir yerine oturmuyor. Taşlar yerine oturmuyor. Tabii burada şey de mesela getiriyor. Bununla ilgili anlatılan bir sürü efsane vardır. Babil'deki iki melek, Harut ve Marut, bile aslında Lilith'in tuzağına nasıl düştüğüyle ilgili anlatılar vardır. Onları da değinebilirim. Onlardan da bahsedebilirim. Ama şunu bir kere koyalım. Lilith'le ilgili anlatılan efsanelere. İbranilerden gidersek birincisi şöyledir. Şimdi Lilith Adem'le birlikte olduğu zaman üstte olmak istiyor. Ve Adem buna izin vermiyor. Bu Yahudi anlatısıdır. Sonra bu Adem'i terk ediyor. Kaçıyor gidiyor. Sonra Adem de üzülüyor. Ve melekler de, Allah meleklerini görevlendirip diyor ki gidin onu bulun. Ve çağırın, gelsin, gelmezse de ona cezalandırılacağını söyleyin. Evet. Ve melekler onu bulup çağırdığında bu kabul etmiyor. Cezası da çocuklarının öldürülmesi olacak. Tohum hırsızıdır. Ondan, Adem'den kaçınca bütün erkeklerden bu sefer tohum çalmaya başlıyor. Onların rüyalarına giriyor. Ondan sonra onların tohumlarını, spermlerini çalıyor ve onlardan çocuklar yapıyor. Tabii meleklerin çağrısını kabul etmeyince çocukları öldürülüyor, cezalandırılıyor ve çok öfkeleniyor. Bu sefer diyor ki, ben diyor bundan sonra insanoğlunun, Ademoğullarının yeni doğan çocuklarını 40 gün içerisinde öldüreceğim diyor. Bu 40 gün hikayesi bugün kadınlarda Lausa dönemi olarak bahsedilen ve cinlerle işte irtibat gören, halüsinasyon gören bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu'da işte al basan, al bastı, al karısı hikayesi neye inanılır? Efsanelere göre bunun yeni doğan çocukları öldüren bir cin olduğu, cin karı olduğu. Evet. Ve ona karşı zarar vermesinler diye mesela
çamaşırlarını böyle dışarıya bahçeye asmazlar. Bununla ilgili tılsımları vardır. Bak Anadolu inanışlarına kadar her yerde bütün toplumlara kadar sirayet etmiş bu kadar yaygın bir şeydi. Ama Lilith deyince insan bilmiyor. Başka bir şey olarak biliyor. Çünkü kültürlere göre farklılık göstermiş. Farklı uygulamalar, farklı isimler. Tabii. Yani böyle bir karakterden bahsediliyor. Ve bunun da tarih boyunca, asırlar boyunca iki tane neslin türediğini, birisinin Habil'den, birisinin de Kabil'den. Pardon, Habil demişim. Habil öldürüldükten sonra bir Adem'in bir oğlu daha oluyor. Şit adında. Ve Şit'in soyundan devam eden insanoğlu. Aslında şu anda dünyadaki iki soy Kabil ve Şit'in soyu olmuş oluyor. Bir şey soracağım orada. Şimdi biz dedik ki Adem'in bir eşi var. İsmi verilmemiş. Tamam. Şimdi Adem ve o eşinden olan bir soy var. İnsan soyu diyelim buna. Adem ve Lilith veya Havva da mesela oraya atfediliyor ya. Buradan olan bir soy var. Peki bu iki eşinden farklı olan soylardan da ayrı birleşen bir soy var mı şimdi? Yani Adem ve eşi, Adem ve Lilith. Daha sonra bunların da birlikte oldukları soyların yine birleşiyor olması gerekmiyor mu? Ve burada sayıları nereye koyuyorsun mesela? Nuh tufanı ile ilgili. Şimdi Nuh tufanı tam bunun göbeğinde yer alıyor. Bunu nereye koyuyorsun? Tufana kadar var, tufandan sonra da var. Evet. Mesela bak, Ogias the Giant diye bir karakter vardır. Dev Ogias. Ogias aslında kökünde og'dur, og. Hani çünkü bize böyle Ogias, İas bu şeyden Grek dilinden hani İas eki olur ya, mesela Yorgo Yorgos'tur falan, yani işte Omer Omeros'tur yani. Omeros falan gibi. Buradaki Ogias da aslında og'dur. Og dev. Dev og. Bu ok kimdir? Bu ana kollarından, Tevrat'ta da geçer. Ana kollarından gelen Og adında bir devdir. Şimdi bak biz bunu nerede karşımıza çıkıyor? Şeyde de karşımıza çıkar. Dur bakayım burada kaynak bulabilecek miyim? Bulamazsam direkt akıldan söyleyeceğim. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde Unukoğlu Uç diye bir karakter vardır. Bilmiyorum, belki. Unukoğlu Uç, bulamadım, anlatayım. Unukoğlu Uç kimdir biliyor musun? İsrailoğulları Yuşa peygamber zamanında vaat edilmiş topraklara girmeden önce ajanlar gönderiyorlar onları gözlemlemek için ve orada onları devler kendilerinin onun yanında çekirgeler gibi kaldığını anlatıyor ve savaştan korkuyorlar. Bu hikayede anlatılır. Oradaki dev oktan bahsedilir. Şimdi Unuk oğlu Uç neden Anak oğlu değil? Çünkü Unuk diye, yani bu Anunnakilere de köken olarak bağlanır. Unuk oğlu Uç diye yazmıştır Elmalı Hamdi Yazır kendi tefsirinde. Bunun işte dev olduğunu falan anlatır. Uç da Arap alfabesinde G harfi yoktur. G yazamazsın. O harfi de yoktur. Evet. O'yu Vav'la yazmak zorundasın. Vav U diye de okunur. U, yani Vav harfi hem U'dur hem de V'dir. Osmanlıca'da da o yüzden özel kural getirilmiştir zaten. Tabii. Karşılamıyor çünkü Arap alfabesi. Yani mesela bu yazacaksın, B yanına da Vav yazarsın. O da olabilir. B, U da olabilir. Tabii, B de olabilir. Bu yazacaksan B, V harfleriyle yazarsın. Mesela orada da G'yi de yazamadığın için C koymuş. Unukoğlu Uç olmuş yani. Şimdi bu devler tufan sonrasında da var. Tevrat çok bahsediyor. Daha doğrusu Tevrat'ın devamı olan eski ayetin, Tanah'ın kısımları. Bunlar ana kollarından bahsediyor. Ana kolları onların soyundandır, devlerin soyundandır. Hangi devler? Tufandan önce bunların yok edilmesinden önceki Nefilim'in, yani insan kızları. Nefilim'in soyunun devamıdır onlar. Nefilim yeryüzüne iniyor. Ve yeryüzünde insanlardan kızları beğeniyor ve yasaklı bir işi yapıyorlar. Yasaklanmış bir şeyi. Sonra tufanla Allah onların belasını veriyor zaten. Kurtulan olmuyor mu? Aslında
Ya onu da şöyle yine Yahudi kaynaklardan bakıp söyleyebiliyoruz. Oluyor. Ve hem de çok garip bir şekilde oluyor. Nuh peygamberin dedesinin dedesi zamanında onu da anlatan bize Enok. O da onun dedesi, büyük dedesidir. Enok'un babasının da adı da Yeret'tir. Yeret'in zamanında geldikleri zaman bunların insanlarla bunların bir münasebetinin olduğunu Enok kendisi anlatıyor. Şeyi anlatıyor. Metuşalah'ı anlatıyor. Metuşalah, biz bunu seninle bir programda konuşmuştuk. O programı izlemeyen izlesin, çok önemli bir kitaptır. Enok kitabı hikayesinde Metuşalah babası Enok'a geldiğinde ona diyor ki oğlum Lamek'in bir oğlu oldu. Lamek de Nuh'un babası. Metuşalah da Nuh'un dedesidir. Diyor ki bu insana benzemiyor diyor. Göklerin melekleri ne benziyor? Ve oğlum diyor şüphelendi, bu benim oğlum değildir diye ve bunun cevabını da sormak için beni sana gönderdi. Enok kitabının anlattığıdır bu. O da ona diyor ki bak işte dedem Yeret zamanında, pardon dedem babası değil, dedem Yeret zamanında bunlar geldiler diyor. Anlatıyor onların hikayesini. Ondan sonra diyor ki git diyor oğlun Lamek'e söyle ki onun oğluna doğan çocuk Lamek'e doğan çocuk onun gerçek oğludur. Ne anlıyorsun? Bu o zaman Yahudiler bu kaynaklara göre Nuh'un da soyunu, dolayısıyla bütün peygamberlerin soyunu kime dayandırdı? İşte böyle söyleyince olay başka bir Şimdi bak ben kaynaktan aktarıyorum. Ben kendi yorumumla söylemiyorum ki bunu. Evet. İşte sırf bu sebeple yani Kabil'e dayandırılması Enok kitabını ve bunun benzeri bu bilgileri içeren diğer kitapları apokrif, yani yasak kitap ilan etmelerine sebep olmuştur. Evet. Bugün Yahudi Ruhban Kurumu'nun Sanhedrin olarak da alırsan geçmişte bunları yasak kitap dedikleri kafirlikle yaptı. Çünkü bunların bütün tezlerini yıkıyor. Yerle bir eden bir şey ortaya koyuyor. Ama dedik ya bu Hristiyan şeyinde de geçmiş bu bilgiler. Tertüllian'da biz bunu görüyoruz. Nag Hammadi kodekslerinde de görüyoruz. Bu asırlarca bu bilgi devam etmiş. Ama hepsi apokrif ilan etmiş. Aynı şekilde Hristiyanlıkta da aynı şekilde. Öyle ilan etmiş. Tabii. Ve bu orada kalmamış. Bundan öncesinde Sümer'de var. Yani İnanna, İştar tapınımlarına baktığın zaman yani bu tapınımlarda Lilith'in karşılığını, Lilith de bir tohuma hırsızı, fahişe olarak gördüğü için bunlar fahişe tanrıçalardır mesela. Ve onları anmak için yapılan ritüeller nedir biliyor musun? Seks ayinleridir. Ve bugün bak bu iblisin soyu olan bu dünyadaki finans medyasının elinde bulunduran tipler var ya, şeytan tapınımlarında seks ayinleri yapıyorlar. Şu aklıma ve bunu nasıl falan geldi bak. Bunu bak Stanley Kubrick çok güzel filminde anlatmıştır. Kimse anlamamıştır o filmi. Bunu anlatıyor ya. O Stanley Kubrick'in Rockefeller'ların evinde çektiği, kendi evinde çektirdi adamlar filmi, ona bir malikanesinde, New York'taki malikanesinde çekildi. Neydi o filmin adı ya? Adını da unuttum şimdi. Gözü tamamen kapalı. Evet. Bunu da tavsiye edelim. Tom Cruise, Nicole Kidman başrollerde. Yani resmen bu şeyi İştar veya İnanna tapınımını Sümer'den almış getirmiş Rockefeller malikanesinde çekilen filme koymuştur. Ve bu tapınım var ya Göbekli Tepe'de de vardı biliyor musun? Hiç tabii. Niye bu hiç yazılmıyor? Göbekli Tepe'de ben bu kitabı daha yazarken araştırma safhasında ben Göbekli Tepe'nin arazisinin orası daha bulunmadan beri arazinin sahibi olan aileyle görüştüm. Onlar o süreci birebir içindeydi. Orada yapılan çalışmalar, sürekli kazılarda da çalıştılar. Oranın bakımı, koruması hepsini. Benim aldığım bilgi bak. O bana ta o zaman söylediği hiç de yayınlanmadı. Kapalı mı peki yani o söylediğin yer? Abi orası çiftleşme merkeziymiş. Ve bununla ilgili bulgular var. Yayınlanacak demişlerdi bana. Hiç yayınlanmadı onlar. Nasıl abi, bunu açıklayalım o zaman. Sen daha önce açıkladın mı bunu? Hayvanların, bütün hayvan çift şeyleri dahil insanlar da var. Mesela orada hatırla bir taş içerisinde doğum yapan bir kadın şeyi vardır.
kabartması vardır. Yani bilmiyorum neden yazılmıyor ama orada İnanne kültünün ki daha öncesidir ha, Sümer öncesidir bu. Yani Sümer'deki o İştar ve İnanne kültü aslında birebir uygulandığı yer Göbekli Tepe'dir. Çok acayiptir. Ve oranın mesela terk edilişi de çok ilginçtir. Yani kapatılmış ve terk edilmiştir orası. Yani oradaki insanlar, yani şu bir şehir harabeye döner, yaşayan insan kalmaz, asırlar içerisinde toprakla örtülü bilmem ne olur falan, öyle değil. Göbekli Tepe'de oradaki insanlar bir günde orayı terk etmiş. İçine doldurmuşlar. Üstünü örtmüşler. Taşlarla, çakıllarla bilmem ne üstünü kapatmışlar oranın. Bilinçli örtülmüş. Bilinçli şeklinde. Tabii tarihsel süreçte olmamış ve terk edilip gidilmiş artık arada ne olduysa. Çok garip, bir de alt katmanları var oranın. O şu an jeoradar taramalarıyla gözüküyor. Ve oralar daha hiç kazılmadı. Ve oraları kazdığın zaman milattan önce 10 binlerin de daha evveline gidiyor. Daha önceki tarihsel buzul çağına kadar ilk dayanan ilk şeyleri var. Sanki bir ara çalışmalar durduruldu orayla ilgili falan gibi bir şey. Ya orada mesela bak, Klaus Schwab tabi bununla ilgili konuştu. Oranın işte durdurulması lazım, kapatılması lazım, kimsenin girmemesi lazım, kültür mirasıdır, zarar görmesin bahanesiyle, uydurmasıyla. Böyle bir şeyleri var orasıyla ilgili, gizlemek istedikleri bir şeyler var. Çok acayip bir bölge tabii. Oradaki o test sütunları vesaireler, her şey ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor belki. Ama bir yerleşim alanı olmadığı bence çok bariz bir şekilde belli. Yok burası. Çevresinde iskan yok, iskan. Evet, iskan yok çevresinde. İskan yok. Belki orada mesela Nevali Çori adında bir bölge var. Orası da arkeolojik bölgeydi. Sonra baraj yapıldı. Sular altında kaldı. Şey gibi mesela Hasankeyf de öyledir. Evet. Muazzam, inanılmaz bir tarih, gizemler, her şey suyun altında kaldı. Ve hani orada arkeolojik çalışma da yapılamayacak. O da onun gibidir. Belki o Nevali Çori'de bir iskan var olmuş olabilir. Ve oradaki şeyler de çok bariz bir şekilde o tesisler tanrıdır. Çünkü o ilkel bir şekilde yapıldı falan, insan yüzünü falan yapamadılar, yan çizdiler, öyle salak salak böyle elleri yanda şeyler falan çizdiler diyorlar da alakası yok. Git aynı döneme tarihlenen Urfa Arkeoloji Müzesi'nde Urfa Adamı diye bir heykel var. Ona birebir adam heykeli. Yani o kabiliyeti sahipmiş ya. 3 boyutlu heykel yapabiliyorlarmış. Evet. Oradaki 2 boyutlu yapamadılar değil. Oradakiler insan yüzünü çizmek, tanrısal bir şeyin yüzünü çizmez. Oradaki T figürler aslında tanrısal figürlerdir. Ama dediğim gibi bir şeytan tapınımının aslında gerçekleştiği bir yerdir. Ve yıllarca bölgenin kadınları orası toprak altındayken oradaki ağaca gidip çaput bağlıyorlarmış. Ve çocukları olmayan kadınlar gidiyormuş oraya. Şimdi bu bilgi 10 bin yıl boyunca nasıl devam etti ya? Yer altında, toprak altında ve hala çocuk doğurmak için dilek adamak adıyorlarmış, dilek tutuyorlarmış, çaput bağlıyorlarmış. Bak görüyor musun? Aradan 10 bin yıl geçse de bir bilgi yozlaşabiliyor, deforme olabiliyor ama yok olmuyor. Altında bir gerçeklik varsa hakikaten o gerçeklik sonra ortaya çıktı. Evet. Burada o zaman şu şeyi anlatırken aklıma geldi. Bu Nuh tufanında bu soy engellenmek istendi, yok edilmek istendi noktasında. İşte oradan kaçak oldum falan. Şu Hazreti Davud'un öldürdüğü Calut muydu? Calut veya Yahudi tarihi Golyat. Şimdi Olayat. onun da mesela anlatımına baktığımızda ya o da böyle bir dev gibi, bir nefilim gibi falan O da öyle. nasılıyor. Sen orayla ilgili mesela... Şimdi o da ana kollarındandır. Tevrat'ta bu birkaç yerde bahsedilir bu kavim. Bunlar devdir. Bunların belirgin bir özelliği de bunların 6 tane parmağı vardır. Ellerinde 6 parmak, burada da 6 parmak. 12 parmaklıdır bunlar. Bu da ilginç bir detaydır. Mesela ben bunu düşündüğümde şu dikkatimi çekiyor. Tarihte, matematikte iki tane sayı sistemi kullanılmış. Birisi ondalık sayı sistemi, birisi de
12'lik sayı sistemi. Şimdi 12'lik sayı sistemi normal bir insanın kullanması çok mantıklı değildir. Evet. Niye biliyor musun? Bizim 10 parmağımız var. İlk saymaya başladığımız zaman parmaklarımızla sayıyoruz ve bütün sayı sistemimiz ondalıktır. Evet. Ama 12'lik de hala bazı dillere de devam etmiştir. İngilizce'de öyledir yani. 12'ye kadardır yani. Mesela 10 dediğin zaman, 10 dediğin zaman başa dönmezsin. 11, 12 diye gider yani. Ama bizde öyle değil mesela. 11 başa döndük. 12. Mesela Farisilerde de, Farsça'da da, Kürtçe'de de öyledir. De 10'dur. Bizdeki gibidir. Yazde, dozde. Yani yek, do, 1, 2. Yazde 11, dozde 12. Bak normalde böyledir. Ama mesela İngilizce'de, Almanca'da da ondan sonra 10, 11, 12. 12'lik sistem dilde kalmış. Ama kullanımda şu an dünya ondalığa geçmiş durumda. O zaman ondalığı tamam insanlar 12'lik nereden çıktı kardeşim? Aslında ilk sistem 12'likti. Çünkü matematiği de insanlara öğreten uzaylılardı. İşte uzaylılar deyince de ne oluyor biliyor musun abi? Uzaylılar böyle filmlerle bize hep şey olarak öyle anlatılıyor ve çok fütüristik şeyler falan, böyle fantastik öğeler falan. Halbuki senin burada kastettiğini de biraz açmak lazım. Uzaylılardan neyi kastediyorsun mesela? Yani Ya uzaylılar, gördüğümüz o şimdi belki gri tipler değil senin söylediğin anladın. bak cinlerden bahsediyorum. Cinlerden bahsediyorum ve meleklerle cinler de birbirine aslında çok hem karıştırılıp hem de yanlış bir şekilde ayrıştırılıyor. Şimdi şeytan melekti. Tamam mı? Çoğu kişi diyor ki şeytan melek değildi. Melekti kardeşim. Çok açık yani. Ayetlerle sabit. Diyor ki biz melekler dedik ki Adem'e secde edin. İblis hariç. Ettiler. İblis hariç. Evet. Net. Yani ve iskunna ila melaike üscudu Adem. Bak direkt melekler kelimesi geçiyor orada. Adem'e secde edin dedik. Meleklere dedik. İblisi bak meleklere dedik ya. Fesecedu ve ettiler. İlla iblis. Bak, sonra o hariç, iblis hariç. Meleklerin içi. Ne demek o da melekmiş. Evet. Ama sonra kâne minel kafirun. O kafirlerden oldu sonra devamında. Sonra kâne minel cinni de farklı ayetlerde de geçiyor. Cinlerden de ama melekti. O zaman meleklik bir statü. Demek ki melek o zaman bir türün, biyolojik bir türün adı değil. Evet. Bir statünün adı. Sen oraya giriyorsun. Teğmen, albay, Evet. orgeneral, korgeneral rütbeler var değil mi? Evet. Ama hepsi insan. Hatta bir de kurmaylar da ayrı mesela. Şimdi mesela albay diye değişik bir biyolojik canlı türü yok yani. Yani. Teğmen diye de yok. Yani. O general diye de yok. Hepsi aslında. Şimdi yani aslında bir uzayda yaşayan bir medeniyetten bahsediyoruz. İnsandan önce var olmuş, yaratılmış bir medeniyet. Ama bunlar içerisinden bir şeytanlar diye bir grup ayrılmış. İsyancı. Allah'a isyan etmiş, karşı çıkmış. Star Wars'taki işte. Evet. İlk bahçeye, ilk düzene, onlar ilk düzen diye geçiyor. Mitolojide de ilk bahçe. Karşı çıkan bir grup. Bunlar kınanmışlar ve bunlar sürekli insanlığa operasyon yapmışlar, dünyaya gelmişler. Onların kızlarını alıp o kendi nesillerini dünyada krallık kursun diye canavarlar doğuran bir şey de öyledir. Lilith'in çocukları da canavardır. Kabil de canavardı. Canavarca kardeşini öldürmüştü. Anlamsız, sebepsiz, saçma bir sebeple. Yok onun sınısı kabul edildi de benimki edilmedi diye. Orada o zaman anlamamız gereken şu, şimdi meleklerle ilgili bahsettiğinde. Ya mesela orada bir diğeri ayeti var ve orada melek dediği bir statü farklı türlerin o komisyonda, o kurulda olan temsilcileri gibi sanki. Evet. Şimdi bak mesela bunların insanlarla münasebetiyle ilgili bir hikaye anlatılır. Ben bunu İslam Ansiklopedisi'nin Harut ve Marut maddesinden alıntılayarak, tabi orada kaynaklarını veriyor, onları da aktararak. Bakın ne anlatılıyor. Ve birden fazla anlatılıyordu. Ben bir tane örneğini vereceğim. Farklı kaynaklarda aynı şey söyleniyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 2. bölüm 134.
Abdullah bin Ömer'den nakledilen bir hadise göre melekler kendilerinin Adem oğlundan daha itaatkar olduğunu söyleyince Allah yeryüzüne göndermek üzere aralarından 2 melek seçmesini ister. Bak, Harut'la Marut'un hikayesiyle ilgili anlatılan, yani bu hadisler doğrudur değildir orasında değilim. Bu asırlarca devam etmiş ve bu inanış yerleşmiş ki bu yazılmış. Yeryüzüne göndermek üzere aranızdan 2 tanesini seçin. Çünkü bunlar diyor ya, biz insandan daha iyiyiz. Hadi o zaman diyor, seçin bakalım, yeryüzüne bir göndereyim sizi. Harut ve Marut seçilerek yeryüzüne indirilir. Zühre çok güzel bir kadın suretinde karşılarına çıkınca melekler ona sahip olmak isterler. Zühre kim? Venüs yıldızı, Zühre yıldızı, Lilith. İştar. Aynı. İnanla İştar. Bak, Zühre ismiyle geçiyor. Kadın da Allah'a ortak koşmaları şartıyla tekliflerini kabul eder. Melekler bunu reddederler. Bunun üzerine kadın bir çocuk getirir ve onu öldürmelerini ister. Melekler bunu da kabul etmez. Daha sonra kadın içki getirir ve bunu içerlerse tekliflerini kabul edeceğini söyler. Melekler içkiyi içip sarhoş olunca kadınla zina edip çocuğu öldürürler. Ayrıldıklarında kadın daha önce kabul etmedikleri her şeyi sarhoş olunca yaptıklarını onlara hatırlatır. Meleklerden dünya veya ahiret azabından birini seçmeleri istenince dünya azabını seçerler. Şimdi bak, bu İslam kaynakları. Bu arada İştar'ın ne kadar zeki olduğunu da görüyoruz burada. Yani acayip. Şimdi bu, yani meleklerin bugünkü melek kavramının içerisine oturtulan figürlerden daha farklı bir anlatı. Bize hep melek İslam literatüründe nasıl anlatılıyordu? Biliyorsun işte robot gibilerdir. İşte onların iradesi yoktur vesaire. Hep öyle anlatılmıyor muydu İslam literatüründe? Yani İslam literatüründe değil. Klasik İslam literatüründe diyeyim daha doğrusu. Tamam, oluşturdukları kendi literatürlerde diyelim. Öyle anlatılmıştır. Yani bu aslında bu iki şeyin birbirine ilişkilenmesi, yani relation yapıp relatif olması yasaklanmış, yani la takrabu dediğimiz hikaye. Ama bu tarih boyunca bak, dünyaya geldiler, tufandan önce geldiler. Yani Tevrat'ta bu da anlatılıyor, detayını Enok açıyordu. İnsanlardan çocuklar yaptılar ve bunlar devler oldu ve canavar devlerdi bunlar. Zalimdi. Mesela Hunukoğlu Uc'un kavminden bahsedilirken Kur'an-ı Kerim onlardan mesela kavmen cebbaren diye bahsediyor. Cabbar, böyle zalim bir kavim yani. Zorlu, böyle bir kavim. Aynı karşılığı, İbranice karşılığı o dev Ogias var ya, onun kavmi için mesela söyleniyor. Onlar ama tufandan sonra kalan, devam eden. O çünkü anlatır. Şeytan Nuh'un gemisine gizlice binmiştir. Bu Kur'an'da yazmaz. Bu şeyde vardır. Yine Yahudi geleneğinde vardır. Meşhur yönetmen, Yahudi yönetmen, Nuh filmini de çeken, Matrix'in de, yok pardon, Matrix değil. Bu en son çıkan Nuh filmini. Russell Crowe'un oynadığı. Bak, ismi aklıma gelmedi. O filmde de işlemiştir. Kabil'in soyu gemiye binmiştir. Evet. Hatta en son sahnede mi öyle bir şey. Mesela o film çok ilginç bir filmdir. Neden biliyor musun? Tevrat'a uymayan, kesinlikle Tevrat'la çelişen kısımlar vardır. Ama kabalistik bilgiyle doğrulanan, yani şimdi Yahudiler içerisinde de ayrılık var orada. Evet. Tevrat'a uymuyor. Mesela Nuh'un o çocukları gemiye bindiğinde daha küçük çocuklar. Ve bunlar evli değil. Bir tanesi evli, bir tanesi bir kızı getiriyor. Kızın peşinden koştu, getirdi ya. Tevrat'ta öyle anlatmıyor ki. Tevrat'ta bunlar gemiye bindiği zaman birisi 100-150 yaşında, diğeri 200 yaşında falan, yani küçük de değiller. Çocukları da var.
Yani hiç anlatıldığı gibi değil. Ama onun anlattığı hikaye ki adam neydi ya adı? Yani Kudüs'te Kabala eğitimi almış. Yani onları oradaki anlatıları Yönetmeni diyorsun. da orada uygulamıştır. İlginç. O film zaten ilginç bir filmdi baştan sona da. Evet. Söylediğin gibi. Mesela oradaki Samyaza, bunlara yardım eden düşmüş melekler vardı ya. Evet. Dikkat ettiniz mi, izleyicilerimiz hemen bir daha izlerse etsin. Samyaza'nın veya Şemyaza diye de geçer. Tek gözü kör. Yani ışık var, bir gözünde yok. Niye? O Deccal'dır. Ve düşmüş melekler Tevrat'ta kınanmıştır. Evet. Ama bu Kabala öğretisinde bunlar ne olmuştu, filmde de anlatıyor. Tekrar gökyüzüne kabul edilmişlerdi. Gökyüzüne ışık olup yükselmişlerdi. Bu çok acayip bir şey. Ve aslında birçok teori de o tufana dayandırılıyor. Yani özellikle apokrif kabul edilen metinlerde oradan kurtulan eski o yok edilmek istenen soyun kurtulduğu aslında ve yine ilerleyen zamanlarda insan soyuyla birleşerek bugünlere kadar geldiği anlatısı. Fakat senin de başta söylediğin gibi Yahudiler arasında bu tip metinler apokrif kabul ediliyor. İslam camiasında da mesela işte Adem'in eşinin Kur'an'da adı geçmemesine rağmen hadislere dayandırılarak işte Havva olduğu iddiası ortaya atılıyor. Halbuki Havva İsrailiyat kaynaklı gelen. Tabii o İsrailiyat kaynakları bizim annemiz dedikleri. Bak, İsrailiyatta şu vardır. Goyim, Evet. Yahudi olanlar ve olmayanlar. Ya da İsrailoğlu, yani onların soyundan olanlar ve olmayanlar. Ki orada soy anneden ilerler. Evet. Ki gerçekten de soy aslında anneden ilerler. Babadan değil. O çok alakası bile yoktur. Kur'an'a göre bile anneden ilerler. Evet. Bunda da Birazdan istersen anlatırım. tabii Ayet delillendiririm yani. buna da değinelim abi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir genetik çalışma da bu konuyla ilgili çıkarın. Dur oyun anne. Dur, onu gelmeden bunu tamamlayayım. Onlar neden goyim insan değildir diyor. Açık var yani, bunları kendi kitaplarında yazıyor. Goyim insan değildir diye. Onlar kendilerini bir insan, bir de insan olmayan da başka bir canlı türü. Çünkü diyor ki onlar, bizim anamız başka, Havva. Diğer insanların anası başka. Biz Havva'nın soyundan geliyoruz. Adem'in değil. Ama Adem babaları olabilir ama erkekten geçmiyor soy. Evet. Şimdi onların Havva dediği aslında bu Lilith. Sen bunu getirip alıp kendi şeyine koyduğunda diyor ki biz sizden farklı değiliz ya. Sizin ananız başka, bizim anamız başka diyor adam. Evet. Ama sen onu görmüyorsun. Bunların apokrif yapısını bilmiyorsun. Diyorsun ki herkes insan, herkes aynı anneden gelmiş. O zaman bizimki de Havva zannediyorsun. Halbuki onlar kabul etmiyor zaten. En başta Onlar seni kabul ben ediyor. senin kardeşin değilim diyor yani. Havva'nın soyu biziz diyor. Ve Havva da işte kelime anlamı, etimolojisi üzerinden de ben bunu daha önce gündeme getirmiştim. Yılan demek. Eyvah, iyi. Bu çok acayip tabii. Yani bugünlerde olan bazı Şeyi de söyleyelim tabii. Dedi ki anneden geçiyor. Gerçekten de anneden geçmesini şöyle delillendirebiliriz. Kur'an'dan en azından söylersek. Kevser suresinde diyor ki inna atayna kel kevser. Biz sana Kevser'i verdik diye başlıyor. Son ayetinde de inne şani eke huvel ebter. Sana soyu kesikleyenin kendisidir diyor ebter. Kısır veya soyu devam etmeyen kendisidir diyor. Şimdi o zaman tarihselliğe baktığın zaman peygamberin oğlu var mıydı? Vardı da öldü. Yani ondan çocukları devam etmedi. Kızlarından devam etti. Kızlarından devam etti. Demek ki o zaman o Kevser suresine göre soy devam etti. kızdan devam etti. Kesikli kızdan devam etti. Demek ki oğuldan devam etseydi o zaman bu ayet böyle söylemezdi. Aslında o zaman teolojik metinler hep anaerkil. Yani hiç ataerkillik üzerine kurulu bir şey yok. Hep Yani Kur'an'ı o alanda tartışabilirsin. Mesela az önce de dedi yani bir kadının adı Kur'an'da geçmez. Hep erkeklerin adı geçiyor. Yani o tartışılır sadece ya. Yoruma açık bir şeydir. Onun için bir şey diyemeyiz yani.
Bir de şunu sorayım abi. Yani bütün bu konuştuklarımızı ele alarak hani birçok farklı teori ortaya atılıyor ya, işte reptilyanlar, şunlar, bunlar vesaire. Aslında hepsinin temelinde yine aynı soy tartışması, kaosu üzerinden mi inşa ediliyor bütün bunlar? Her şey var. Sadece onlar mı ya? Sen ne diyorsun? Sinema filmleri bile bunun üzerine çekiliyor. Süper kahraman filmleri. Hepsi mesela reptilyandır. Onun devamıdır. Özellikle. Yarı tanrı. Neden bütün süper kahramanların kostümlerinin rengi kırmızı ve mavidir? Kırmızı kan, mavi kan. Yarı tanrı işte. Demigotlardır bunlar. Üstün özellikleri vardır. Mutantlardır. Böyledir yani, o insanüstü varlıklardır. Son olarak o zaman şunu sorayım abi sana. Tabii eklemek istediklerim varsa onları alayım ama bu teoriyi öyle gündeme getirdiğimizde ve bu teoriler, bu tezler doğruysa insanlık için ne bekliyorsun? Yani günün sonunda bu soy karmaşası, bu soy mücadelesi büyük bir savaşa ve çatışmaya kaçınılmaz olarak sürükleyecek mi bizleri? Bunun olacağı yine anlatılıyor, söyleniyor. Mesela İsra suresinin başlarında İsrailoğullarının yeryüzünde 2 kere büyük fesat çıkaracağı ve ikisinin sonunun da kendileri açısından bir felaket olacağıyla bir katliama uğrayacakları ile ilgili bir bilgi var. Ondan sonra bu Melhame-i Kübra'da büyük savaş vardır. Armageddon olarak geçen büyük bir savaş vardır. Hepsi aslında bundan bahseder. Ama tabii kıyamet savaşı yani. Şimdi ama bunun yanı sıra da şu da vardır. Şu da vardır. Dünyada bir asr-ı saadet döneminin, herkes kendine bağlar ama onu. Yani Müslümanlar der ki Müslümanların dünya hakimiyeti. Yahudiler der ki Yahudilerin dünya hakimiyeti. Hristiyanlar der ki Mesih'in ve Hristiyanların dünya hakimiyeti. Fark etmez yani. Hepsi kendine göre. Mezheplere bile bölünmüş. Halbuki orada şöyle anlayacaksın. Allah'a iman eden, Allah'ın salih kullarının, Kur'an-ı Kerim'de bu da vardır. Yeryüzünü Allah salih kullarına miras bırakmıştır. Hatta başka ayetlerde de siz bilin ki kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir kavim getirecek ki diyor. Bak, gelecek bir kavimden bahsediyor, bir topluluktan bahsediyor. O asr-ı saadetin gerçekleşeceğine dair, ama herkes kendine yontuyor. Yani satanistler bile onlar bile yontuyor yani bizim dünya hakimiyetimiz olacak falan diye. Öyle bir dönemin olacağını, işte o salihlerin yeryüzünde adaletli bir sistemin inşa edeceğini, böyle bir şey olacak. Bir süre devam edecek o sistem. O sistem devam ettikten sonra tekrar insanlar yozlaşmaya başlayacak. Çünkü bir döngüdür yani. Rehavete, ondan sonra kafirliğe, sapkınlığa kayacaklar. Bu sefer ne olacak biliyor musun? Dünya kara deliğe düşecek. Yani güneşle birlikte Zülkarneyn hikayesinde anlatılan olay var ya, kıyamet. O gerçekleşecek. Güneş kendisi için belirlenmiş bir karar yerine doğru hızla ilerliyor. O karar yeri de bir kara deliktir. Ne çekiyor? Buna Great Attractor diyorlar. Bilimsel tabiri. Büyük çekici. Ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü kara deliği tespit de edemiyor. Ama güneşi sürekli kendine çekiyor. Biz de güneşle beraber gidiyoruz. Kara deliği gözlemleyemez. Ama bu galaksinin merkezinde bir kara delik olduğu ve onun spiral bir hareketle o yörüngesini oluşturduğu anlatılıyor. Zülkarneyn ayetlerinde de güneşin battığı yere gidiyor. Zülkarneyn, güneş kara bir deliğin içerisine batıyor. Ve orada oraya giderken, yani o kara deliğin olay ufkunda yeryüzüne geliyor. Ve orada bir kavim buluyor. Bak, o Yecüc Mecüc'ten önceki seyahatinde. Evet. Ve onlardan bir kısmına yardım ediyor ama çoğunluğu kara delikte son buluyor. Yani o kıyamet aslında dünyanın kara deliğe düşüşü. Tabii çok büyük gizemler var. Oradan, hani geçen de konuştuk. Oradan kurtardıkları geçmişe mi gitti? Dünyanın güne ilk zamanına mı gitti? Bir zaman makinesi. Yani o Nuh'un gemisinde demişti ya, sizin zürriyetinizi dolu gemide taşımaktan bahsediyordu yani. Zürriyetini. İyi de bizim zürriyetimiz, bizim soyumuz. Ulan geçmişte olmadı mı? Hani biz geçmişte zannediyorduk. Gelecekte oldu. Nuh'un gemisi gelecekten geçmişe mi gitti falan. Bir sürü, hepsi birbirine bağlanan veya en azından öyle düşündüren çok gizemli konular çıkıyor orada insanın karşısına.
O yüzden biz bunu bence bu zaman yolculuğunu da dışarıda tutarak anlamakta çok zorlanırız. Hepsi geliyor bir yerde zaman yolculuğunda galaktik yolculuklarla ve bir uzay serüvenine bağlanıyor. Çok ilginç bir hikaye olarak insanlığın serüveni önümüze çıkıyor. Evet. Tabii bunları sadece teolojik metinleri okuyarak da anlıyor. Biraz eskiden şey varmış ya abi, işte multidisipliner bakış. Multidisipliner çalışma. Özellikle o ilgimi çeker. Karanlık dönem denen o orta çağ döneminde bile mesela bakıyoruz, işte adam hem kimyager, hem filozof, hem teolog, hem müzisyen, hem ressam. Evet. Şimdi bütün bunlarla bir multidisipliner olarak baktığımda sanki bazı şeyler oturuyor. Tek bir bakış açısı yeter. Ve bunu yaparken adamlar, örnek verelim bari. Leonardo da Vinci mesela bunlardan bir tanesi. Yani adam tamam mühendis de, hani ressam da, sanatçı da. Ondan sonra Newton mesela, bu fizikçi de, bilmem ne de. Bu adamlar Tevrat'ı çalışmış adamlar. Evet. Mesela Newton'un en şeyden önceki büyük kütlelerin neydi kitabın ismi? Devinimi miydi? Şimdi ismini tam hatırlayamadım da. Newton'un bu kuvvet yasalarını yazdığı kitap. Ondan önce yazdığı kitapların hepsine bak. Tevrat'ın şifresidir. Kabala kitapları yazmıştır mesela. Adamlar durmamış yani. Evet. O gizemi çözmek için her yere. Ama işte o bakış açısıyla işte bunları anlamlandırıp bir şeyler, bazı sonuçlara ulaşmışlar. Sanıyorum şu an eksik olanlardan birisi de bu. Yani tek bir yerden baktım mı genel planı göremiyor insan. İşte sizin yaptığınız okumalarda da gördüğüm bu. Yani mitoloji, ezoterizm, teoloji, bütün kutsal metinler, apokrif ilan edilmiş olanlar vesaire hepsini incelediğinizde ortak bir şablon, bir örüntü çıkıyor karşımıza. Bu da önemli bir şey tabii. Bu yayınlarda yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi de bu. Ağzına sağlık diyeyim abi. Sağ olun Özlem. Senin de ağzına sağlık. Bunları insanlar yeni yeni fark etmeye başladı. Bütün dünyada da artık ben bakıyorum. Dünyada da bunlar konuşuluyor. Mesela dünyadaki Hristiyan bir adam gidip eski Mısır incelediğinde bunun aslında kendi dininin köklerini orada, ondan başka yerde, o da Sümer'e kadar gidiyor. Ve göksel bir medeniyetin, galaktik bir medeniyete hepsi bunları mesela bizim kitaplarımızı mı okuyorlar? Yok, biz mesela bu kitap Türkçe yayınlandı. Benim yayınlarda ben Türkçe konuşuyorum mesela. Evet. Birebir benim konuştuğum şey ulan aynı yere varmış. Sonuç olarak aynı yere varmış Evet, yani. çünkü oraya sürüklüyor. Ve o genel tabloya baktığında oraya sürüklüyor. Evet. Ve aslında ilgimi çeken şeylerden birisi de bu. Mesela bu konularla ilgili geçmiş metinleri okuduğumuzda abi sanki bir dönem gelmiş, bu bilgiler kesintiye uğramış ve şimdi tekrar gündeme gelmeye başlıyor. Evet. Dünya genelinde de öyle dediğin gibi. Dünya genelinde yapılan yayınlara vesaire de bakıldığında yeniden bu konular değerlendirilip konuşulmaya, tartışılmaya başlanmış gibi görünüyor. Tabii bizler de bu yayınlarda değerli izleyicilerimizle bunların hasbihalini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden programı kapatırken duyuruyu da yapmış olayım. Değerli izleyiciler, bu konularla ilgili programlarımıza böyle vakit kaldıkça, fırsat buldukça devam etmeye çalışacağız. Ama sizler de yorumlarda farklı literatürlerdeki çalışmalardan dikkatinizi çekmiş olabilir bu konuyla ilgili konuştuğumuz. Onları ekleyebilirsiniz. Bir dahaki yayınlarda neler konuşmamızı istiyorsunuz onları sorabilirsiniz. Böyle bir beğeniyle beraber katkıda bulunabilirsiniz diyelim. Abi tekrardan ağzına sağlık. Soru bağda bu şekilde sonlandırmış olalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere değerli izleyiciler. Hoşçakalın.